Beddua ve cinlerin şerrinden Rabbimin kaderine razı olarak anlatacaklarıma başlıyorum. Allah beni affetsin. Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenim Arifan Durmuş ve Sinan Aydın'la birlikte yeniden karşınızdayız. Ama uyarıyoruz, bu videoyu başından sonuna kadar izleyin. Çünkü son zamanlarda çektiğimiz veya çekeceğimiz en korkunç hikayelerden birisine sahip bir yere gidiyoruz. Evet, bu akşamki çekeceğimiz video çok diğer videolardan daha çok farklı olacak. Hikayesinin tamamen olduğu halkı korkutan ve gerçeklerle dolu bir videomuz olacak. Yani hikayeyi bile biz kendi aramızda konuşurken üçümüz gerim gerildik. Hikayesi zaten başta bizi ürpertti. Ya garip bir hikayesi var zaten. İleride anlattığınızda anlayacaksınız. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta konuğumuz Sinan Aydın'dı ve bu hafta yeniden konuğumuz Sinan Aydın. Çünkü bu efsanevi, esrarengiz, ürpertici hikayeyi bize bulan Sinan. Ve bu hikayeyi değerlendirmek istedik. Biliyorsunuz izleyicilerimizden konuk alacaktık ama yine alacağız aranızdan. Bu haftayı Sinan'la değerlendirmek istedik. Çünkü zar zor kendisi oraya gidip çekim yapabilmemiz için izin aldı. Teşekkürler öncelikle Sinan. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, birazdan gideceğimize, bakın bu köy terk edilmiş bir köy değil. Hala yaşayanlar var. Hava şiddetli bir yağmur. Arabayla gelmememizin sebebi arkadaşlar, bizim geldiğimiz rotada sel var. O yüzden arabayı bırakmak zorunda kaldık. Şu tarafta araba gelebilir. Kısaca şu şekilde bahsedeyim. Gideceğimiz yer arkadaşlar bir terzinin evi. Fakat bu terzi ölen insanlara kefen dikiyor. Ve kocası da mezar kazan bir görevli. Evet. Fakat işin korkunç yanı şu. O kadın kefenleri diktikten sonra, kocası da meftaları, mezarını kazıp gömdükten sonra, aradan geçen birkaç gün sonra mezarı açıyor ve ölen insanların üzerinden kefeni tekrar çalıyor, yıkıyorlar ve tekrar kullanıyorlar. Yani kocası bir mezar hırsızı ve mezarlık görevlisi. Karısı da, yani asıl evin sahibi de arkadaşlar kefenleri diken bir terzi. Fakat son noktayı koyuyorum, şu şekilde söylüyorum. Arkadaşlar, en son kadın kefen diktiğinde ve kocası o kefeni çaldığında normal bir insanın kefenini çalmamışlardı. Denaheş cinlerinin padişahlığını yapan, yani cinlere hükmeden bir adamın kefenini çalıyorlar ve bu cinler onlara musallat oluyor. Olayı ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Yağmur kamerayı ıslatıyor. Bir silmem gerekiyor. Hatta yağmur arkadaşlar kamerayı ıslatırken biz de ıslanıp bir yandan donuyoruz. Daha fazla uzatmayalım. Hikayeyi ileriden anlayacaksınız. Videoyu başından sona kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Kim bilir gözden kaçırdığımız ve duyamadığımız şeyler olabilir. İşte devreye buraya da siz giriyorsunuz ve bu videoya neredeyse hiç müzik koymayacağım. Koymayacağım ki bütün sesleri daha rahat duyun. Tıpkı bir önceki videodaki gibi. Ve arkadaşlar, bu video için sizden sağlam bir beğeni bekliyoruz. Çünkü beğenilerinizin karşılığında her hafta yeni videolar çekeceğiz ve müzik koyup koymamamız konusunda bize ilginizi göstermiş olacaksınız. Yani beğeni sayısına göre artık müzik kullanmayacağız. Her şey ham haliyle. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Oğlum bu arada hava aşırı soğuk ya. Ben mi üşüyorum yoksa anlamadım. Ellerim soğuktan kızarmaya başladı. Yani kamerada belli oluyor. Şimdi cam videonun Tripoda başında yapıştı. sel falan dedi. Aha. Şu yolu da göster, akan suları. Hani bunlar en basit şeyler. Yaşadığımız buraya gelirken en basit ve en küçük şeyler. Onların da altını çizelim.
Çünkü arkadaşlar bu yol beton bir yol gördüğünüz gibi ve su akıp gidiyor. Ama bizim geldiğimiz rotada beton yok, asfalt yok. Tamamen çamur olduğu için ve Ya böyle zaten sel olan bölge bir kuytu gibi oldu. Hah, Derenin kenarında. dibi olduğu için dere taşmış ve yol kapanmış. Tamamıyla eski köy yolu. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. sileceğim şunu. Çok ıslanıyor kamera ya. Sinan nerede ya? Beyler, Ha. ev burası. Ne? Ev burası. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz yani. Hadi başlayalım. Bir dakika kanki. Şöyle eve yaklaşmadan bir bakalım. Emin miyiz? Etrafında Burası köpek mı? mepek yok değil mi? Yok, bildiğim kadarıyla yok. Sinan. Kanka her yer çamur ve pislik içinde. Yoğun bir yağmur var ve rüzgar var. Evin girişi nerede? Evin girişi biraz daha yukarıda. Evin girişi biraz Bir daha şey diyeceğim. Ha. Evde ışık yanıyor. Evde ışık yanıyor. Evde ışık yanıyor. Yansımadır lan. Kanka umarım yansımadır. Yansımadır. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Bu son zamanlarda gördüğüm. Bismillahirrahmanirrahim ya. Abi hani diyorlar ya evler neden hep birbirine benziyor? Bu ev çok farklı bir yapıya sahip gördüğünüz gibi. Çünkü benzemeliğin sebebi birbirine. Biz geçmiş yönelik videolar ve hikayeler anlatıyoruz ve o dönemlerde müteahhitler yok, inşaat ustaları yok, mimarlar yok. Herkes aynı tip evler inşa ediyor. Ama bu gördüğüm en değişik evlerden birisi. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Bu tür evlerin hep hikayesi aynı. Başlangıçlar aynı. Bunu unutmamak lazım. O zaman bakacağız şimdi kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Sinan, sen bilgiyi alan sensin, izin alan sensin. Şu an bizim bu video çekeceğimizi biliyorlar. Aha. Duydun mu? Hava rüzgarla ağaç olabilir belki. Oğlum çok korkunç duruyor lan. Of. Beyler bir şey söyleyeyim mi? Of. Şu an kendi gölgemden korkuyorum, yemin olsun sana. Bismillahirrahmanirrahim. O ses evden kapatır mısın bir işi? Duydunuz değil mi daha deminki sesi? Evet. Canlı ve... Aha. Aa üstte. Ya hava rüzgarlı ama yani eğer rüzgardan kaynaklı değilse veya rüzgardan kaynaklıysa bile tüyler ürper. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bir ışık tut şu ağacın olduğu yere, vuran camın olduğu yere. Şura mı? Oraya ağacın vurma Ses şansı buradan yok. geldi değil mi? Evet, ağacın vurma şansı yok oraya. Çünkü dallar ince, o kadar ses çıkartmaz yani. Ya bir şey Rüzgar- diyeceğim ya. Tamam, hava hava bak, hava soğuk, rüzgarlı ya. Belki hani rüzgar kapağa çarpmıştır ya. Hadi gidelim. Dur bakalım, Gidelim gidelim. bakalım. Nereden giriyoruz? Giriş hemen şurası. Şurası mı? Aynen burada bir geçek var. Of çok felaket. Şu kamerayı biraz silmem gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şu evin görselliğine, ürperticiliğine bak abi. Harbiden son zamanlarda geldiğimiz en acayip tipli evlerden birisi. Gecenin hissiyatı çok farklı ama bak. Gerçekten çok farklı. Oh! Hop. Aynı, Bismillah. Aynı cam. aynı yer. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı yer. Bismillahirrahmanirrahim. Beyler evet abdestliyiz.
Sessiz değil mi? Evet. Kanka korkmayalım ya, rüzgar olabilir bak şu an hani. Çok falan Olabilir, olasılık var. Bakın çünkü evet, rüzgar var yani havada. Ve kar mı yağıyor lan? Kar yağıyor galiba. Kapı bura mı giriş? Umarım açıktır. Beyler. Arkadaşlar, hikayeyi birazdan daha detaylı anlatacağız. Hava zaten rüzgarlı. Evet, dışarıda belki rüzgardan olabilir. Ama inanın soğuktan şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Eve girmemiz lazım. Şu en azından yağmurdan bir kurtulalım. Evet. İnşallah kapı açıktır. Denesene. Her yeri kapalı. Açık. Açık mı? Beyler. Evet. Tayfun, önden sen gir o zaman kanka. Şuna baksana. Ah, ilk bizim girdiğimizin kanıtı her şey, bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Aç bakalım. Ne var? Aa, bir şey var Lan, aslında. o kapı çıkıyor lan. Dur. Bismillah. Oğlum ne var bunun arkasında Dur ya? bir dakika dur. Ah. Şey var, tahta var. Gir, Aradan gir. gireyim mi? Gir. Aradan gir. Oğlum bu nasıl bir ev lan? Lan kapıyı ben tutayım sen gir. Bekle. Allah. Gelsin. Tamam, gelin beyler. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Gördün mü? Evet. Silah gördün mü? Gördüm de. Beyler. Her yer örümcek ağı ya. Kardeşim bu ne, gözünü seveyim. Baksana şuraya. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eve girmeden önce duyduğumuz şey. Yukarıdaki. O kapak ses yapıyor ya Bakarız bence. sonra, tamam. Bizim bakalım mı şöyle bir? Beyler. Bak. Bir dakika. Önce niyetimizi belli edelim. Evet. Bir saniye can şunu şuraya. Bak her yer örümcek ağı. Selamünaleyküm. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil, çalıp çırpmak değil, döküp kırmak değil. Hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz, çalıp çırpmayacağız, döküp kırmayacağız. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun selamına geldik. Sadece burada yaşanan olayları anlatıp gideceğiz. Teşekkür ederiz. Ve selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Açıyorum. İlk buradan Şimdi- başlayalım mı? Evi bir gezelim. Ama Kamerayı tamam bir açayım. şey değil mi? Lensi temizleyin değil mi? Çok Tabii. fena yağmur. Evet, Bugün evet. çekmesin. Haydi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gezelim kanka her şeyi. Güzelce. Burası lavabo. Her yer örümcek ağı. Her yer örümcek ağı, baksana. Yani bu bakın bu işte her yere yani biz ya ilk defa biz giriyoruz abi. Bunlar her şeyin kanıtı yani zaten. Gözüküyor zaten. Her Bak yer şu örümcek kapıya ağı bak. Bak görüyorsunuz mu? Örümcek falan. Burası kanka, burası çok leş bir yer ya. Burası zaten dediğimiz gibi her yer örümcek ağ. Bizim yani her şeyi ilk defa sizlerle biz araştırıyoruz şu an. Devam Gidiyoruz. edelim. Bakın kapının üstünde bile örümcek ağlar. Her yer. Burası bir tuvalet. Göstereyim şimdiden de ama çok soğuk olmaya başladı hava. Ayaklarımda çizme olduğu için plastik iyice donuyorum ben. Oraya İleride baktın banyo mı? var. Hep çektim ben burada. Tamam. Önemli bir şey yok Tamam. burada. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu sağdaki odaya bakalım. Bakın hep her yer örümcek ağı. Giriyorum. Haydi bismillah. Sinan çantana ne yaptın? Burada da kanka artık Ha, buraya mı koydun? Tamam. buraya koydum da çok üştüm. Ben de üşüyorum onu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Aa fare. Oh! Fare geçti şuradan. Gördün mü? Gördüm. Kameraya çıktı mı? Çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Ama burada çok pis bir şey kokuyor ha. Kokuyor. Çok ağır bir koku var. Evet. Fare, Şunlar zaten fare şeyleri. yani fare olduğuna göre zaten burada herhangi bir hayvan leşi olabilir. Çöp olabilir. Ama beyler daha ne var Bir şey burada? söyleyeyim mi sana? O şu ocak başını soğuktan Elektrik yok gördüğümüz gibi. değerlendirebiliriz. Ne? Ocak başını değerlendirebiliriz. Odun varsa bir ateş yakalım şeyler bence Can. Çok Bence soğuk de ya. ateşi yakalım beyler. Şöyle o zaman planımız. Ateşimizi yakıyoruz. Yakabilirsek. Hikayeyi anlatıyoruz. Üst kata daha sonrasına çıkalım. Aynen. Tamam. O zaman bulalım kanka. Şuraya da bir bakalım. Var mı odun orada? Odun yok. Ben Burada odun yok ama soba var yakabiliriz. Ama işte odun lazım moruk.
Ben buraya diyorum odun var mı? Olmadı dışarı. Şurada aslında tahta parçaları falan var. Acaba onları kırıp mı yapsak? Oğlum her yer örümcek abi bakın. Perdeyi açsana. Aha odunluk Can. Var mı? Var Can mı? odunluk gel. Var, gel. Aç bakalım. Evet, kanka her yer örümcek ha kafanızı kırdınız. Kanka siz geçin alın odun şuradan. Ben alıyorum. Şunun içine doldurayım. Doldur bakalım. Kanka bakın böyle her yere ilk defa sizlerle giriyoruz ve daha girişte esrarengiz birkaç şeyle karşılaşacak ama tabii bu rüzgardan da olabilir. Gözümüzü dört açalım. Burası odunluk gördüğünüz gibi. Kuru. İyi ki. Şuna bak. Evet. Çok fena ya. Mecbur dağıtmak zorundayım. Bunlar kolay yanar. Yeterli mi bunlar ya? Tamam gel ya gel. Bismillahirrahmanirrahim. Yine odun var zaten yetmezse alırız. İyi ki var çünkü dışarıdaki yağmur yüzünden kuru odun bulmamız çok zordu. Beyler gözünüzü dört açın. Kulaklarınızda bir sesler duyuyorum ama rüzgardan kaynaklı sanırım. Şu delikten koyarız ya. Kolay gelecek şey. İnce şekilde. Beyler ben sobayı yakabileceğimi düşünüyorum. Bana çakmak lazım. Var benim. Oradan yanabilecek kolay bir şey gördüm onu alacağım inşallah. Aynı şeyi gördük sanırım. Yanar aynen bir bakayım ona da. Ay. Hiçbir şey kaçırmıyorum. Burada var mı yanacak bir şeyler? Aa! Plastik parçası. Ondan bir parça al evet. Benden kaynaklı mıydı ya? Senden kaynaklı. Bunu kolaylıkla yanacağını düşünüyordum. Çakmak alabilir miyim? Silah ışığı Birkaç parça da odun getireyim mi? getir kanka. Siz yakın moruk. Ses geldi ama. Ses geldi ama. Şurada bir kapı açık. Allah Allah. Rüzgar mı lan? Beyler, arkadaşlar bu rüzgardan mı kaynaklı? Bakın şurada cam da açık. Beyler! Ne oldu? Yukarı gelin acil. Koşun. Ne var ne oldu? Kanka ses duydum, sese bakmaya geldim. Geldiğimde bu kapı açıktı ve kapandı. Önceki rüzgar olarak düşündüm ama yaklaşınca tekrar kapandı. Bir bakmak istiyorum buraya. Bak bakalım. Bismillah, bismillah, bismillah. Dikkatli ol. Bismillah, bismillah, bismillah. Burası mı? Hiçbir şey yok. Ama Bismillah. eminim ha buradan Of. Öf çok felaket kokuyor. bir şey ve bu- diyeceğim. Bu çok garip şeyler var ya burada.
Kanka bu kadın terzi değil mi sonuçta? Kadının dikiş makinesini bulduk. Beyler bence gelin, ateşi ben yaktım sayılır. Şurada bıçak falan bir şeyler de var. Bunları bence ateşi yaktım sayılır. Olayı anlatalım. Daha fazla işlere kızışmadan. Evet, Ne olur ne olmaz anlatalım. Birazdan belki fırsatımız olmayabilir. Ya ben İnceleriz burayı. ben Gelin. sadece kanka ses duydum, hani bakmak istedim ama. O kadar eski olduğunu gör ki. Camlar açık, ben de Olur, ateş yanıyor gelin. yanıyor mu? Evet. Şu an var, elim ayağım buz. Ben çok kötüyüm ya. Aşırı dondum. Çok soğuk. Çok soğuk. Harbiden çok soğuk. Cidden arkadaşlar. Biraz onu isterseniz böyle çekin. Öyle. Dikkat et, montunu yakma. Tamam, sen de. Öncelikle arkadaşlar, yani bunu size nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama hava, bakın duman çıkıyor mu? Çıkıyor Ardından. tabii, çıkıyor. Havanın ne kadar soğuk olduğunu göstermek istedim sadece. Arkadaşlar daha fazla şey yapmadan biz bence burada bir olayımızı bir anlatalım Arif. Arkadaşlar şimdi size hikayeyi anlatacağız ve bu sefer seslendirme kısmı değil, biz bizzat kendimiz size hikayeyi anlatacağız ve bütün detaylarıyla. Başlıyorum. Siz de benim unuttuğum yerler olursa tamamlayın arkadaşlar. Olay şu şekilde gerçekleşiyor. Şu an bulunduğumuz ev bir terzi ve kocasının yaşadığı ev. Ve arkadaşlar işin tuhaf yanı şu. İkisi de birbirini tamamlayıcı işler yapıyor. Çünkü bu terzi kefen dikermiş ve işte takım elbiseler falan tarzı şeyler dikiyormuş ama kefenleri de diken terzi buymuş. Eskiden köylük yerlerde falan Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan falan geçelim o konuları. Böyle köylüler her şeyi kendi arasında halletmeye çalışıyor ve o zamanlarda kefen diken bir terzinin evi bu ve kocası da mezarlıkta görevli. Ama nasıl bir görevli bu? Arkadaşlar, mezarları kazan insanlar var ya, hani 2 metre falan kazıyorlar. Bildiğim kadarıyla 1,5 metre civarında bir kazma işlemi gerçekleştiriyorlar. Bu mezarları kazan adamın ta kendisi de bu kadınla evli. Yani birisi kefen dikerken diğerleri Mezarlık işi yapıyor. aynen mezarlık işi yapıyor. Mezarlıkta çalışıyor diyelim biz. Ama şu işin ne oldu? İyi misin? Bir şey yok, devam edelim. İşin tuhaf yanı şu arkadaşlar. Bu kadın biraz malzemeden çalıyor. Sansarlık yapıyor, simsarlık yapıyor. Yani ne yapıyor? Kefeni dikiyor, evet. Ama ne oldu? Bir de bu şey değil aslında. Bu yani bahsettiğin şeyden bile apayrı bir şey bu. Simsarlıktan da kötü bir şey yani yaptığı Ya şey. düşünsene bir iş yapıyorsun. Bunu fırsata çevirmek için kocandan da faydalanıyorsun ve toprak altındakinden faydalanıyorsun. Aynen Anladın mı? öyle. Hani Onu bir söylesene ne yaptığını tam olarak. Şöyle, arkadaşlar bu kadın kefeni dikiyor ve Mefta'nın işte başsağlığı dilediği insanlara kefeni veriyor ve gömülürken Mefta'lar kefenle birlikte gömülüyor, biliyorsunuz. Tabutta gömülmez, kefenle gömülür. Lakin gömüldükten birkaç gün sonra kocası kazmış olduğu mezarlara tekrar gidiyor, gömmüş olduğu bedenlerin kefenini çalıyor. Yani mezarı kazıyor ve bedenin üzerindeki kefeni çalıyor. Yani demem o ki, atıyorum, Sinan'ın meftasını, bedenini gidiyor kazıyor mezarlığı ve üzerindeki kefeni alıyor eve getiriyor. Karısı onu yıkıyor ve yeniden satıyor. Yeniden çalıyorlar, yeniden satıyorlar. Yeniden çalıyorlar, yeniden satıyorlar. ama bu şöyle, bu biz 1 yıl 2 yıl değil yani bu adamın yaptığı meslek zaten bir 20-25 yıllık bir meslek yani. Adam düşünsene mezarcı olarak, adamın artık ismi Mezarcı. mezarcı yani, bu adamın ismi mezarcı, eşi de kefenci yani. Anladın mı? Düşünsene 20 yıl 25 yıl sen bu işi yapıyorsun. Yani işin en kötü tarafı, ilginç tarafı bu yani. Ve işin en kötü tarafı, bunlar olduktan sonra işinin başına gelenler. Evet. Sen devam et, ben sonra anlatacağım sana. Şöyle söyleyeyim. Buraya kadar hani ürpertici bir hırsızlık vakası değil mi? Ama yaptıkları son hırsızlık hayatlarını değiştiriyor. Evet, fazlasıyla hem de. Çünkü yine bir kefen satıyor kadın ve kocası gömülen bedenin üzerinden kefeni çalıyor. Ama
Bu seferki hırsızlık yaptı, kefen çaldıkları kişi normal bir insan değil. Bu cin padişahı diye tabir edilen şıklar falan bilirsiniz. Yani biz bununla ilgili daha önce video çektik, duymuşsunuzdur da. Cinlere hükmeden bir adamın üzerinden bu kefeni çalıyorlar. Ve bu adam Denaheş isimli, yani halk arasında da bilinen, Farsçada da Arapçada da Denaheş diye adlandırılan bir cin topluluğu var, cin kabilesi var. Ve bu adam onlara hükmediyordu yaşarken. Ama gelin görün ki bir hata yapıyorlar ve bedelini çok ağır bir şekilde ödüyorlar. Tekrar çaldıkları adam işte bu cinlere hükmeden adamdı. Devamını sen anlatabilirsin. Ve şimdi işin en ilginç taraflarından bir tanesi de şu. Kadın dikiyor, adam çalıyor. Ama işin en kötü tarafı, adam öldükten sonra, bu olayı yaşadıktan, bunları yaşadıktan sonra adam ölüyor. Eşinden önce ölüyor. Ve adam yıllar sonra mezarından bizim eski rivayete göre, söylenene göre hortluyor. Ve bunu çevredeki insanlar artık bağırışlar, bildiğiniz bağırarak ne oldu? Bir ses duydum sanki arkada. Devam edebilirsin. Bağırma sesleri, zincir sesleri, işte köyün merkezinde, mezarlığın oralarda falan bu sesler artık birinci akşam, ikinci akşam, üçüncü akşam artık köylü diyor ki yani bu ne? Artık nöbet tutmaya başlıyorlar ve işin sonunda da görüyorlar. Ve bunu çözebilmek için imamı çağırıyorlar. Diyor ki hoca hani bu ne olacak yani, bu var, bu adam hortlamış. Hani bunu nasıl çözeriz? Ve en sonunda eskiler çok iyi bilir. Yani bu yörenin insanları çok anlatır bunu. Elma kazığı dikmişler bir akşam namazından, ezanından sonra herkes gitmiş, köy halkı toplanmış, imam, işte köyün eski gelen imamları, dine daha çok yatkın insanlar bir araya gelip elma kazı dikmişler. Ve adamın en son çektiği eziyetleri böyle adamı kurtarmışlar. Yani bu olayda adamı bu şekilde kurtarmışlar. Evet kanka, devam et. Kadın da anlatılanlara göre, bu yörenin, bu rivayete göre bizim aldığımız bilgileri aktarayım daha fazlasıyla. Kadın sessiz ve sakinleşen bir kadın olmuş. Kimseyle muhatap olmuyor, hiçbir şekilde kimseyle iç içe gelmiyor, hiçbir cemiyette bulunmuyor. Eskilerden herkes daha iyi bilir. Elektrik olmazdı, işte komşuya gidilirdi, ellerde işte lambalar, işte gece şeyleri falan gidilirdi, gezmeye gidilirdi, oturmaya gidilirdi. Ama kadın bunların hiçbirine artık katılmıyor. Hatta görenler, yani bazı insanlar diyor ki 2 ay sonra gördük, 3 ay sonra yüzünü gören oluyor. O da nasıl biliyor musun? Hani işte evin camından. Ama özellikle kendi dikim yaptığı bir camı var. Oradan yani. Başka hiçbir odadan da gören yok. Sadece o odanın camından gören insanlar var. Ve en sonunda kadını kimse görmüyor. Ve en sonunda hani insanlar diyor ki hani yine görüyorduk, sesi çıkıyordu, işte ne bileyim şöyle oluyordu, böyle oluyordu, işte ateş çıkıyordu evinden, işte duman çıkıyordu, evet. Hani üşüyordu, ateş yakıyordu, yemek bacası tutuyordu, evet. Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Devam edelim kanka, hemen bu. Ve en sonunda imamı çağırıyorlar, köyün işte muhtarını çağırıyorlar falan. Diyorlar ki evine girelim. Hani bakalım bu. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Üst katta şey oluyor. Fare geçmişti buradan, görmüştük. Evet, evet. Fare olabilir. Neyse, hemen hikayeyi bitirelim kanka çünkü. Sonra bir geliyorlar. Kadının evi harap içinde. Çoğu eşyası yok. Hani düşünsene, evdesin, bu var. Ama çoğu ürünün yok. İşte ne bileyim tabağı yok, çanağı yok vesaire vesaire. Kadının göç ettiğini düşünüyorlar. Kimseye duyurmadan. Aynen, benim en ilginç bulduğum noktalardan birisi burası bu arada. Bahsettiğin yer. Hani hiçbir şey yok. En son kadının göç ettiğini düşünüyorlar. Ama kadından yıllar geçse de hiçbir haber, bilgileri yok. Kimse sonunun, hani kadının sonunda ne olduğunu bilmiyor. Yani göç mü etti, kayıp mı oldu, öldü mü? Evet. Ama hiçbir bilgi yok. Kısacası Garip. olay bu şekilde. Arkadaşlar, bir de bir soru daha sormak istiyorum size, hazır bu olayını hatırlamışken. Sizce bundan sonra çektiğimiz vaka videolarında seslendirme mi yapalım, bu tarz karşılıklı anlatım mı yapalım? Bunu da yorumlarda belirtin, ona göre hareket edeceğiz. Hikayemiz gerçekten tüyler ürpertici. Yani düşünsenize, ikisi suç ortağı gibi bir yandan, birisi
kefen dikiyor, diğeri kefeni çalıyor, bir daha satıyor. Ama en sonunda gelin görün ki cinler hükmeden bir adamın kefeni çaldılar ve işte o gün bugündür. Ama olay şöyle bir şey düşün bak. Şimdi kimin mezarını kazdığında aldın bu kefeni, en son aldığın kefen? Kanka cinler hükmeden adam işte. Şöyle, bu adam adı üstünde sahipli. Evet. Yani hani Bu adamın cinleri var ya. cinleri var ha, aynen öyle. Yani bilinçsiz yaptıkları bir şey. Bak ikisinin de Para hırsı Sorunu belki getir. gözlerini kadının görüyor. sorunu kimse bilmiyor. O yüzden bu konu hakkında yorum yapmayacağım. Hani sonunda öldü mü, ne oldu, delirdi mi, çıldırdı mı onu bilmiyorum ama eşinin başına gelen normal bir şey değil yani. Anladın mı? Düşünsene mezardan ortluyorsun. Bir gün geliyor köy halkı bir bakıyor mezarda bir delik var ve en sonunda elma kazı dikiyorlar. Ve ben şunu araştıracağım bu videodan sonra. Elma kazını hani olayı daha yeni biz de dinledik. Evet. Başkasından dinledik. Köyün halkından dinledik. Ama ben bunu çok merak ediyorum. Yani elma kazı ne alaka? Bunu çok merak ediyorum ve bunu da araştıracağım. İzleyicilerden de Var bilen mı? varsa yorumlarda belirsin. Bakın üst kata tam olarak bakıp araştırmadık. Bir üst kata da göz atalım bence. Aynen yani gözümüzü dört açalım. Her yerde bir şeyler var. En Yani- basitinden ateş yansı güzel yanıyor değil mi şu an o? yansın. Çünkü çok soğuk, ayaklarımda plastikleyim, bir de bot giymedim. Ya bir de soğuk diye çok fazla yukarıda zaman geçirmedik bakalım. Şimdi aynen. Aynen. Diye direkt aşağı indik. En azından hikayeyi anlatıp aradan çekildik. Yani hikaye kısmını tamamlayan insanlar böylece daha hakim. Neyin oldu? Hadi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Bir kapı var burada. Allah Allah. Dışarı mı çıkıyor acaba? Ne? Aynen. Bu ne? Oo. Arka giriş falan galiba. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Aynen arka giriş. Evet. Arka giriş. Felaket. Geç. Hadi üst kata bakalım. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeyim mi sana? Evin bu tarafı çok ürkütücü durmuyor mu? Evet. Cidden. Harbiden ürkütücü. Aha. Ne oldu? Oo kapak açıldı lan. Bismillahirrahmanirrahim. Şu cam özellikle kanka baksana. Allah düşüyor. Beyler hadi o zaman. Hadi gidelim. Aha. O neydi? Bir şey düştü ama anlamadım. Şu duvardan taşlar dökülüyor lan galiba. Girin girin. Gel Devam gel edin. gel. Gelin beyler. Abi şu örümcek ağına baksana bir ya. Gözünü seveyim ya. Şöyle kapatalım da. Şimdi girdiğimiz evlerde aldığımız şey, yani baktığımız şeylerin açtık kapıyı kapatalım. Ayhan bence önden gitsin kanka. Gitsin mi? Ne olur ne olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. 4 oda var. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman şöyle yapıyoruz. Sırayla. Bakalım. Buradan başlayalım o zaman. Gir kanka bakalım ne var burada. Ses geldi lan. Allah. Dolap mı sallanıyor? Anlamadım ki. Sallandı değil mi dolap? Bak sallanıyor, hala dolap sallanıyor moruk. Bismillahirrahmanirrahim. Rüzgardan falan olması imkansız. İmkansız moruk. Hiçbir şey hareket etmiyor. Devam edelim. Buraya mı bakalım? Bakalım. Bismillah. Burada da bir şey yok gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Az önce şurası açıldı ama şu örümcek ağlarına. Burası kanka zaten yani belli, bariz her yere ilk biz giriyoruz şu an. O baksana şu örümcek ağının, yani biri girmiş olsa bak şuna. Su damlası mı yoksa dışarıdan mı geliyor? Neyse. Burası muhtemelen oturma odaları ama yatak var. Yatak odaları da olabilir. Aynen, burası muhtemelen yatak odası. Yüksek olasılıkla. Ee, eşyalar, eski Tamam bak püskü yatak eşyalar. hani baksana şuralara. Kadın kocasıyla birlikte yattığı yer muhtemelen buraydı. Tabii daha sonrasında yalnız başına kaldı odada. Devam edelim. Bak eski olduğunu anla ki yağmur yağmasın diye
Demek ki o da artık su mu alıyordu? Ne yapıyordu? Devam edelim. Buraya giriyorum. Gir kanka. Burası da... arı yuvası. Bak burada da pis bir şey kokuyor ha. Ağır, çok ağır kokular var. Çok ağır. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar burası muhtemelen ya zaten neyin ne olduğunu az çok kestirebiliyoruz. Oturma odası sanırım burası. Bir şey var mı? Temiz kanka, bir şey yok. Tamam. Burada da bir şey yok. Arı yuvasını gördük. Şu yandaki oda çok garipti. Hani orada ben ilk yukarı çıktığımda bir kapı falan kapandı. Aynen. Sen Oraya tek bir... başına orada sen şahit oldun. Ben de kaydı izleyeceğim. Sinan'la birlikte izleriz. Ne var burada? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Az önce buraya baktığımızda burada böyle bir şey yoktu. Buna eminim bu arada. Ben hiç hatırlamıyorum. Ben net hatırlıyorum, burada böyle bir şey yoktu yani. Yani ben kaydı izledikten sonra bakacağım. Dediğin gibi bunlar mı yoktu burada? Kanka? Eşyalar yok mu diyorsun? Yok. O zaman şöyle. Sinan. Işık sende kanka. Şu zaten o terzinin makinesi olduğunu düşünüyoruz. Ama yani bilmiyorum. Sonuçta burası bir terzinin kefen diken ne oldu bir şey mi buldum? Şu çok dikkatimi çekti Değil mi? de eski böyle İğneleri bağlamışlar bak. ne alaka? Bunun bir anlamı var mıdır ya? Şöyle. Bak şu Sesi. Lan. oğlum. Lan uzaklaş oradan. Bir şey söyleyeyim mi sana? Oğlum ne oluyor lan? Kanka niye sallanıyor bu? Bak Oğlum bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Bir şey mi var şimdi? Aa! Lan! Bunu sikeyim. Bu ne lan? Oğlum ne lan bu? Oğlum ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Oğlum. Kanka içeride bir kitaplar var, takke falan var ama. Baksana, bir şeyler yazılmış. O zaman arkadaşlar sanırım Allah Allah. ama orada bir uzak durun. O dolabın sallanması normal değil. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam mı beyler? Fikrimi söylüyorum. Bana katılıp katılmadığınızı söyleyin. Sonuçta bu kadın terzilik yapıyor değil mi? Kefen falan dikiyor. Ayhan'ın dediği gibi burada bir adet dikiş makinamız var. Bakın burada bir eski bir tut kanka Mustafa Ahmet. Bu bir şu çek benim kırıldı. O kadar mı ağır ya? Bu eski teknoloji. Ha. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi eski bir dikiş makinesi. Kadının dikiş yaptığı şey bu büyük değil mi sonuçta? Yani. Lakin ilgimi farklı şeyler çekti. Madem burası bir dikiş odası, kadın iş yeri. Kardeşim şu eşyalara bakın. Bak. Bir sürü kesici, delici alet var burada. Bıçaklara bakın. Hani pastan artık görünmüyor bile bıçaklar. Balta başlıkları var, testere var. Bıçaklar var. Burada bak kaç tane tesbih var bak. Yani sonuçta doğru adam. Ve bir sürü de gaz lambası var. Yani gazlanması olması normal de bunlar bana çok ilginç geldi. Şöyle düşünün. Anlattık ya videoda seninle konuşurken. Kadın çoğu zaman bu camdan gözükürmüş yani. Şu iki camdan birinden sürekli bakarmış. Sürekli bu odada olduğunu Onu düşün yani. Belki bu odada uyuyordu ya. Öyle düşün kocası öldükten sonra. Yani bu bile olabilir. Olamaz mı? Olabilir, olasılık var. Evet. Yani burada hepimizin fikirleri değerli. Belki izleyiciler de farklı fikirler varsa izleyiciler de yorumlarını bekliyoruz. Hepimiz birbirimizin yorumlarına bakıyoruz bu şekilde. Çünkü şöyle düşün bak burada hani bakayım. Bu yastık mı? Bak burada yastık bastık bir şeyler var yani. Burada da kalıyor olabilir. Yani bir tek şöyle. Bu işi yapan insanlar mutlaka bir şeylerle ilgileniyor. Eski terzi şeyleri. Bu bildiğim kadarıyla kilim ve halı yapmak için kullanılan böyle yapıyor ya yaşlı kadınlar. Evet. Eski teknoloji. Bu muhtemelen.
Burada törpüler falan var. Dikiş aletimiz var. Löküssel denen eski tip gaz lambası. Bunları yakabilir miyiz acaba? Şimdi Gazdan abi fidil falan hiçbir Yok. şey yok ki. Allah. Bismillah. Belki sadece kefen dikmiyordu. valla ne bileyim. Terzi sonuçta. Hayır demek istediğim gibi belki takım elbise Arkadaşlar. şey dikmiyordu illa. Yine başımıza büyük bir bela almış olabiliriz. Sonuçta tamam bizden kaynaklı bir şey değil bu. Ama yaptıkları son şey normal değildi. Cinlere hükmeden birisinin mezarından kefeni çalıyorlar. Ve musallat oluyor. Bu cinler sonuçta evet şöyle düşün. Sadık oldukları yani kralları, liderleri olarak gördüğü kişi ölüyor. Ve onlar da büyük bir Aynen. acı çekiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yani buraya musallat, ya bizim kendimizi kısarsa ne olursa olsun risk atmamamız lazım. Tabii ki de sonuna kadar. Bir önceki videoda veya genelde yaptığımız gibi kendimiz için Birer tane mum yakalım. birer tane mum, ama kötü bir haberim var. Ben yeni aldığım mumları almayı unutmuşum. Yanımda getirmeyi unutmuşum. Zar zor arabadan bunları buldum. Bunları aldım. Ama bunlar işimizi görür. Buraya şimdi şunları boşaltabilir miyiz Sinan? Sadece bu kalsın. Bunu yapmamın sebebini söylüyorum arkadaşlar. Yapmamızın sebebini. Üç kişiyiz. Üçümüz için birer tane mum var burada. Ve kendimizi onlar deriz ya, bu ateş yanan yerde onlara göz perdesi inmeden önce muhabbet olduğunu, sohbet olduğunu düşünerek ateş yanan yerlere, mum yanan yerlere, meşale olan yerlere giderlermiş. Bizim de niyetimiz onlara hani kötü bir amaçla gelmediğimizi belli etmek burada. Onu tam ortada kanka. Oğlum. Işığı kapatır mısın? Bismillah. Orada bıçak vardı değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sinan, sen ne düşünüyorsun olayla ilgili? Ben yani zaten dinlerken bir de burada olayın yaşandığı yerde olmak, değil mi? Ya şimdi şöyle düşünüyorum ben bu olayı. İnsanlar bunu anlatması için insanlara bildiğin dil döktük yani. Dil, Evet. yani Ya harbiden dillendirmek istemiyor çünkü. Ya çoğu gerçekten kişi. öyle. Şöyle dipnot röportaj sahnelerini falan da çektik. Ama kesinlikle yayınlamamızı istemediler. O yüzden onları konuştuğumuz sahneye koyamıyoruz. Ya şöyle düşün hani bu cin filmlerini çekenler kamerayla giremiyor falan. Bunu bu akşam biz orijinal yaşadık yani, anladın mı? Evet, tam olarak öyle. Senin çakmağın var mı? Çakmağım aşağıda kalmış olabilir. Şu bir tanesini yakarsak gerisi kolay. Hah. Şunun ipini biraz çıkarmamız gerekiyor. Şşş, ses geldi. Duydum. Rüzgardan bir olur. Her şey olabilir. Bakayım mı? Bak kanka. Aa, çabuk çabuk burayı. Ne oldu? Ne oldu? Lan 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 lan. Lan! Oğlum. Oğlum daha tam da mumları yakarken. Kanka. Bir şey söyleyeyim mi sana? Mumları yakarken fark ettiniz mi? Başka bir şey gördün mü Sen- orada? Gördün değil mi? Ben en son yıkılırken gördüm. Moruk. Bir şey gördüm mü yıkım harici? Ya yok oğlum. Yani bilmiyorum çok...
Garip. Bunları yakmamız lazım. Dur gel şu mumları yakalım önce gel. Gel mumu yak. Oğlum mum yakmaya yakınca oldu. Hani mumla alakası var mıdır bunun? Ne olursa olsun kendimizi bugün korumamız lazım. Aynen. Geldi diğer çakmak nerede? Çakmak Nerede? nerede? Yanında. Sonuç olarak Ya kanka bir şey diyeceğim ya. Bu garipti ya. Hadi kamerada her şeyi yansıdı. Bu nasıl olabilir oğlum? Ha? Nasıl olabilir? Şu an mantık arıyorum ama yok mu moruk? Mantıklı bir şey yok yani. Bismillah ya. Çok garip diye ben mantıklı bir şey baktım bulamadım. Yok yani. Nasıl olmuş olabilir? kanka sonuçta sahiplenilmiş bir kefeni çaldılar. O eve geldik yani. Bu evde her şey... Ya bir de şimdi o kadının eşyası ya bu. Onun etrafında bir nebze şimdi mum yakıp Evet. anladın mı hani Olabilir de. davet oluşturuyoruz yani. Can'ın az önce dediği gibi şu an her şey olabilir. Yandı mı? Mumları yakmamızın sebebini anlattığım gibi siz zaten biliyorsunuz. İzleyiciye kısa özet. 3 kişiyiz. 3 tane mum yanıyor. Bizim burada niyetimizin hırsızlık yapmak, bir şeyleri çalıp çırpmak, dökmek, definlemek falan değil. Biz burada yaşanan olayları anlatmaya geldik. Ve eski zamanlarda binlerce yıl, asırlarca yıl önce olduğu gibi burada sohbet niyetinde kötü bir amaça gelmediğimizi belli etmek üzere tıpkı eskilerin yaptığı ve yaşadığı gibi mumları yaktık. 3 kişiysek üçümüz için bir derdi. Senin şu an Arifa'nın dediğine çok katılıyorum biliyor musun? Hey dolaba bakın. Uf. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah 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 Allah. Hop oğlum. Lan! Oo! Abi bir şey söyleyeyim mi sana? Beyler. Abi çok sıkıntı. Bismillah. Oğlum. Oğlum ne oluyor lan? Ne sikim ses geldi. Kanka bu mumlarla alakalı ya. Ha? Oh. Kanka. Ama mum her zaman yapıyorsun. Bu nasıl? Kanka bir şey de çok yani güçlü sallandı ama. Bunun içine bir şey baktın sen dolaplara bir şey yoktu değil mi? Temizle, baktım temizle. Hasbinallah, hasbinallah. Mumları yaktıktan ama niyetimiz kesinlikle bizim kötü değil. Onların da niyeti iyi değil. Ya beyler sizce Baba baksana çok iyi. Ya her an her şey olabilir de kardeşim. Ha. Söyle fikrini kanka. Bir Abi ne söyleyeyim? kanka bir söyleyecek bir şey yok ya. yaşadığımız şeyler ortada. Biz bunları daha önce de benzeri şeyler yaşadık ama Tüylerim diken diken oldu ya. Gelin beyler. Dolabın arkasına baktım. Herhangi Bak bir ben de direkt şey oraya var mı at... diye. Lan mumlar sönmüş. ve Mumlar sönmüş. la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kanka bir şey söyleyeceğim. Demek ki bu mumları yakmamız doğru değil mi acaba yani ne bileyim bir şey gelmiyor aklıma. Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bak Can sen mumları yaktıktan sonra bence bu bir Doğru davet. doğru. Mumları yaktıktan sonra bu oldu. Kanka bu bir davetti ve davete karşılık Biz de çağırdık yani davet ettik şu an. Harbiden öyle oldu. Su bulmamız lazım. Su. Su bulmamız lazım. Su. Ne? O tuvaletin oraya falan bakalım moruk orada vardır. Şuna su, şuna su. Ben buradaki mumları yakmaya çalışıyorum. Gel alıp Hızlı gelelim. oluruz. Işık burada, bana ışık lazım. Dikkat, gözünüzden kaçın. Musluk vardı. Musluk akıyor mu acaba?
Şurada bir musluk var ama oğlum. Bakmıyor musun? Kaç yılda genç su akar mı? Şurada su var az. Şurada var bak kovada. Ondan alabiliriz. Örümcek ağ her yer. Bir şey söyleyeyim mi sana? Hı. Gazete kağıtları falan böyle parça parça kağıtlar var onun içinde. Sanki bir şey biri yakmış atmış gibi. Gidelim. O mumlardan ötürü ya. Yine bize... Ananı sikeyim. Oğlum Al abi of. bu nereden geldi lan bu? Can. Hadi. Buradayım. Bekle dur geldim. Aşağı bir şey attın mı? Kanka bir şey... Hep burada mıydın biz indikten sonra? Kafamıza bir şey Ben düştü. bütün seslerinizi duydum kanka. Bu arada hani hep bu odadaydım. Ne oldu ki, ne gördünüz? Bir şey mi gördünüz? Merdivenden çıkarken bir şey düştü kafamıza ama. Al su burada. Bir şey söyleyeyim mi sana? Suyu alırken o suyun olduğu şeyin içi komple böyle kağıt parçalara böyle bir şeyler yanılmış atılmış. Bunlar büyü gibi mi, normal? Büyük çok dikkat etmedim hani. Kanka, Suyu aldım geldim. İyi çıktım olma yukarı. olasılığı yüksek ya. Bir şey söyleyeyim Bir mi de sana? şimdi tuvalette ya. Biliyorsun cinler hani pis yerlerde olur. Bir tuvalet gibi yani anla. Bir şey söyleyeyim mi sana? Büyü olma olasılığı Benim çok düşüncem şu, bilmiyorum mantıklı mı? Beyler duydun mu sesi? Oğlum sarpa sarmaya başladı bu iş. Mumu O zaman yaktıktan tamam. sonra oldu ne olduysa biliyor Evet musun? ben de o kafadayım. Mumu yaktıktan sonra oldu her şey. Soba yanıyor muydu? Yanıyordu. Yanıyordu. Köz vardı. Şunu bir çeksene. Bak burada doğa gibi bak kitaplara bak. Evet. Bak evet, evet. Can ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadın sadece kefen işte kıyafet dikmiyordu. Büyü işiyle de uğraşıyor. Bence. O da olabilir ya. Eve girdik. Mum yaktık. Bir şey Daveti söyleyeyim, çağırdık. evet. Çünkü bak hikayede anlatılan ne? Kocası bu işte bu Şıh'ın o cinler yüzünden öldüğü düşünülüyor falan ama bu kadın da belki ölebilirdi ama kendi de büyü işleriyle uğraştığı için, kendi cinleri de olduğu için ölmemiş, korunmuş da olabilir. Demek istediğimi anladınız mı? Her şey ihtimaller dahilinde olabilir. Beyler, Ayhan dediğine katılıyorum. Olabilir. Bu kadın sonuçta kocasıyla birlikte bunu çok uzun süredir devam ettirdi. Yani tamam finali kötü bitti. Ama öncesinde farklı cinler ve kadın bilmiyorum sahiplenmiş olabilirler mi? Oğlum ama kadının öldüğüne dair hiçbir şey yok. Belki Kadının- kadın ölmedi. kadın Farklı nerede bir oğlum? yerde yaşam devam etti. Tut kanka sana zahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey söyleyeyim mi sana? Aynen lan. Düşecek. Onlar da mı? Evet hepsi dini şeyler, bilgiler içeren kitaplar. Bu da öyle. Bu da öyle evet bu da öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bilmem ne yazıyor o. 1976 diyor. 1976 mı? Evet. Şöyle, evet. Bunların hepsi, gösterebilirsin bu arada tarihi. Bunların hepsi tarihi belgeler. 1976. Bunların hepsi belgeler ama bazıları diyecek ki hani o zamanlar belki evde gördüğünüz bazı eşyalar gözünüze yeniymiş gibi çarpabilir. Zaten bu olay 1976 yılında son bulmadı. Yani Ya bu bir belge yani bu. bu belge o zamanlarda da aynen. böyle olaylar yapıyorlardı. Günümüzde de zaten hani çok eski bir belki 10 yıl önce falan bu. Oğlum bütün bak her ne şey diyor sonlarda. 1933 diyor. Bunun yani Belki babası, dedesi Yani. anladın mı? Belki geleneksel bir şey. Neyse arkadaşlar. ne var içinde? İç demir parçası. Tamam. Şimdi arkadaşlar
suyumuzu kullanmamızın sebebi, daha önce de biz bazı videolarımızı ritüel yaparken, Sinan sen de biliyorsundur az çok, suyu kullanıyorduk. Çünkü su saflığı simgeler, güzelliği simgeler, uzun bir ömrü, sağlıklı bir yaşamı simgeler ve bu tür ritüellerde, yapılan şeylerde su kullanılır. Bizim buradaki suyu kullanma amacımız kötü bir niyette değil tabii ki de. Biz buraya gerçekten saf ve iyi duygularla geldiğimiz için suyu sizden getirmenizi istedim. Mumlarımızın bakın bir tanesi çok iyi yanarken diğer ikisi tabii eskilikten de olabilir bu. Her şeyi paranormal şeylere bağlamamak lazım. Lakin bütün bu olaylar olurken bunların bu şekilde olması rastlantıdan da öte bir şey. Benim nezdimde, benim görüşüm bu şekilde. Alt katta değil, üst katta zaten böyle bir ağır bir Var yoğun bir evet. koku var, Evet, anladın evet, mı? Evet. Hani ya da şu an biz alıştık mı bilmiyorum ama o ilk geldiğimizdeki o koku. Şimdi ne yaptığım hakkında arkadaşlar ne okuduğumu size söylemeyeceğim. Çünkü bazı yaptığım şeyleri kötü şekilde, kötü amaçlar ve idealler için kullanabiliyor. Ama size zaten videodan önce söylemiştim ne yapacağımı. Sen iyi olduğuna emin misin şu an? Sonunda. Şimdi sen ne yapacağını, neyi okuyacağını 5 tane şeyden bahsetmiştim. Evet. Bunu kulağına söylemek istiyorum. Arifan senin de kulağına söyleyeceğim. İzleyicilerin bunun bilmesi ki bazıları kötü şeylerle kullanabiliyor bunu. Yani, tamam okuyayım. Mumlarda bir şey gariplik fark ettim de. Daha demin sanki yanmıyorlar burada. Neyse. Biri yanıyordu evet. Öyle bir Çok şey yanıyordu evet. Ben tamam mı? Lan! Allah Allah! Sıra sendeydi. O neydi peki? Nereden geldi o? Gördün mü? Duydun mu? Duydum. Sıra Arifana geldiği zaman hiç normal. Dur saniye. dur. Ses geldi. Sıra sendeydi. Ki Allah biliyor ben hani zaten yapmak istemiyordum ya. Niye? Bu ne bileyim içimden gelmedi. Oğlum dur. Beyler Sen de kendini söndür. garip bir ses geliyor ya. Sinan. Sen de kendini söndür kanka. Herkes kendini söndürsün. Bence oradan Bence de dökmesin. dökme diyecektim. Evde tutmayalım boş yani. Şu ateş yanıyor mu aşağıda acaba? Ateşe de söndürmemiz lazım ya.
Sinan çanta nerede Sinan? Sırt çantası. Aşağıda mı? Ha, hepsi aşağıda. Allah ya. Ateş yanıyor. Lan! Nerede? Oğlum şurada bir şey var lan. O ne oğlum? Can! Oğlum! Gördünüz mü lan? Ha? Kaç abi devam et. Orada bir şey yatıyordu. Kanka umarım öyle bir şey değildir ya. Oğlum yatak yorgan falan değildi deme o bir şey yatıyordu. Ben bir kördüm. Kanka bir şey bilmiyorum. Oğlum vallahi bir şey yatıyordu gibiydi lan. Bir şey yatıyordu orada hatta oğlum. Orada bir şey yatıyordu ateşin başında. Oğlum. Beyler devam edin ya ben bunu istiyorum. Kanka. Kanka ateşin başında hepiniz gördünüz değil mi? Ateş bak. Sinan. Gördün mü? Aldım. Kanka. Oğlum resmen bir şey yapıyor. Ateşin başına bir şey. Kanka saçmalama lan. Tövbe ya. Bismillah. Bu oğlum. Kardeşim daha işimiz bitmedi ki evde. Daha kanka daha ne yapacaktık Moruk sen saçmalama. Bunları aldık ateş söndürdük ritüeli sonlandırdık. Bunları almadım bu arada. Abi ne mumu hadi saçma saçma. Kardeşim bir boka başladıysak adam gibi bitirmemiz lazım. Her seferinde böyle yapıyorsun. Moruk ben mumu sonra alırım buraya ben geleceğim 3-4 gün sonra. Kanka Gülşah'ı buraya getirme bak ben sana söylüyorum. Oğlum kesinlikle öyle bir hata yapma. Gidelim o zaman. Getirme Bence kızı gidelim. buraya getirme. Gidelim abi. Oğlum siz taşak mı geçiyorsunuz zaten? Zaten yorgan diyorum. Orada yatan yorgan ne işi var? Oğlum ben şimdi idrak ettim olayı lan. Kardeşim. Oğlum bir şey söyleyeyim mi sana? Kardeşim olayı şimdi idrak ediyorum ben. Sinan farkında mısın daha demin nerede olduğunu? Sinan. Hadi beyler ya hadi Oğlum beyler biz ne ya. yaşadık? Beyler gidelim buradan hadi ya yeter. Biz ne yaşadık? Kayda girdin mi? Kayıttayım. Kardeşim. Oğlum neydi lan Biz o? 20 dakika önce ne yaşadık? Ha? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kanka gördüğümüz şey yani anlam yükleyemiyorum şu an. Neydi Moruk? Abi yükleyemezsin. Gördüğümüz şeye bak Can sen hala diyorsun ki kalalım. Abi neyi kalacaksın orada? Benim orada demek istediğim kalmak değil kardeşim. Ya bir ritüel benim hakkımda hala da... Neyse siktir haklısınız. Abi orada Kanka. psikolojik olarak kalmayı düşünemeyiz veya başka bir şey düşünemeyiz yani. Ama o gördüğümüz şey... Arifan hareket falan ediyor muydu? İlk sen gördün bunu. Kanka hareket etmiyordu ya sanırım. Çektim zaten oraları ama bilmiyorum çok Can, garipti ya. gördüğümüz her Yatıyor neyse- gibiydi Öyle ya. bir şey yoktu orada Moruk. Ben onu söyleyecektim. Gördüğümüz her neyse biz oraya yani girdik, çıktık. Abi ateş yaktık, sohbet ettik, muhabbet ettik, olayı anlattık. Anladın mı? Kefenden bahsettik, ölüden bahsettik, diriden bahsettik, her şeyden bahsettik yani. Daha bir şey demeye Hani gerek yok. yaşadığımız şey şaka gibi farkında mısın? Ben idrak edemiyorum hala. Yani tamam çok fazla video çektik ama bu... Ya şunu demek istiyorum. İnsanlar diyor ya neden hep videonun sonunda bir şey oluyor. O konuya değinin bari hızlıca. Arkadaşlar aslında videonun sonunda bir şey olmuyor. Bir şey olduğu için videonun sonu geliyor. Ben bak dedim ya devam etmem gereken şeyler vardı. Bu video belki bir saat daha uzayacaktı. Daha nasıl devam edelim? Edemezsin abi, ben bir şey söyleyeyim sana. Bana da söylüyorlar işte korkuyor falan filan. Abi bunlar normal şeyler değil. Bunlar yaşadıklarımız normal mi? Değil tabii. Normal ki, mi? Değil tabii. İlla annemle röportaj mı yapıp size atayım, annemle yatıyorum hala bu yaşıma geldim diye. Sen son yaşadığım olaylardan sonra diye röportaj mı yapayım, ne yapayım yani? Anladın mı? Senin yaşadığın olaylar normal olabilir ama benim yaşadığım olaylar normal değil Can. Anladın? Hani Tamam. kusura bakma ben okey girdik çıktık falan ama o normal bir şey değil yani. Bu zamana kadar benim çektiğim yanınıza geldiğim onca şeyi unut. Benim yaşadığım normal bir şey değil şu an. Doğru O zaman şöyle diyelim. Arkadaşlar her şey yorumlarda okuyacağız, tartışacağız. Sizler de Sinan gibi, öncelikle Sinan Aydın'a teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben Hem teşekkür videomuza ederim. konuk oldu hem bize bu dehşet verici gece yaşattığı için. İlerleyen günlerde tekrar böyle yerler bulursa mesela Sinan tekrar konuk olabiliriz. Siz de konuk olmak isterseniz Instagram'dan bize ulaşmanız yeterli. Sinan'a da sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa onu da Instagram'ına koyuyorum. Kendinize iyi bakın. Zaten birazdan sabah ezanında okunur büyük ihtimal. Okunacak bir şeye değinmek istiyorum burada. Şunu söylüyorum arkadaşlar, bu benim 3. videom olacak sizinle. Ama şundan dolayı kendi yöremizde bu çevredeki insanlar ulaşıyor. Çoğu cesaret edemiyor. İşte birkaç videoda olduğum için
bana ulaşıyorlar, anladın mı? Hani anlatıyorlar hikayeleri, yanımıza geliyorlar, gelenler oluyor. Sadece gözükmüyorlar. Hikayeleri dinleyip ben çoğu zaman anlattığım için o yüzden buradayım. Siz de bana değil de daha çok Can ve ulaşamazsanız artık Can'la Arifan'a o zaman ulaşın. O zaman gerekeni yaparız. Kendinize iyi bakın. Muhafız Bekir'de kalın. Biz bir daha önce ısınmaya gidiyoruz.